1974 senesinin Mart ayı, Çin'in Shensi eyaletinde alışılagelmişin haricinde kurak bir bahar yaşanıyordu. Mao Zedong'un kültür devriminin etkisi altındaki halk, geçmişe dair her şeye şüpheyle yaklaşıyordu. Ancak açlık ve susuzluk ideolojiden daha baskındı. Yan kardeşler olarak bilinen 6 çiftçi, tarlalarını sulayabilmek umuduyla toprağı kazmaya başladıklarında aslında bir tek su değil, insanlık tarihinin en büyük arkeolojik ve teknolojik sarsıntısını bulacaklarından habersizdiler. Metrelerce derinlikte burguları sert bir cisme çarptı. Toprağın altından çıkan şey bir kaya parçası değil, pişmiş topraktan yapılmış, gerçek boyutlu bir insan başıydı. Gözleri boşluğa bakan bu toprak asker, 2200 yıldır devam eden derin bir sessizliği bozmak üzereydi. Bu devasa yeraltı ordusunu anlamak için onları oraya gömen zihniyeti idrak etmek gerekir. Bu kişi, Meoşliu 221 yılında 7 rakip krallığı demir yumruğu ve kanlı cenklerle birleştirerek Çin İmparatorluğunu kuran Qin Shi Huang'dı. O sadece bir fatih değil, alfabeyi, para birimini ve ölçü birimlerini standartlaştıran, Büyük Çin Seddi'ni başlatan bir dahiydi. Sadece bununla beraber tarihin kendisiyle başlamasını isteyecek kadar narsist, kitapları yakan ve bilim insanlarını diri diri gömen bir tiran ve ölümden deli gibi korkan bir paranoyaktı. Huang'ın en büyük takıntısı ölümsüzlüktü. Sonsuz yaşamın iksirini bulmak için dünyanın dört bir yanına elçiler gönderirken, bir yandan da kendi ölümünü sonsuz bir ihtişama dönüştürmek için devasa bir nekropol inşa ettiriyordu. Tarihçi Simacıyan'ın kayıtlarına nazaran bu projenin inşasında tam 700 bin işçi çalışmıştı. Bu rakam o dönemdeki birçok Avrupa başkentinin toplam nüfusundan kat kat fazlaydı. İmparator, öte dünyada da hüküm sürmeye devam edebilmek için gerçek ordusunun bir kopyasını yer altına indirmeyi emretti. Arkeologların bulmuş olduğu şey basit bir heykel topluluğu değildi. 4 devasa çukurun içinde 8 bin asker, yüzlerce at ve düzinelerce savaş arabası bulunuyordu. Sadece asıl olan şok edici olan detay heykellerin sayısında değil, niteliğindeydi. Bu 8 bin askerin her birinin yüzü, saç tarzı, kulak yapısı ve bıyık şekli birbirinden farklıydı. Bu heykeller seri üretim değil, gerçek askerlerin birer portresi gibiydi. Boyları 1,80 ila 1,90 metre arasındaydı. Doğrusu o dönemdeki averaj bir Çinliden çok daha uzundular. Bu, imparatorun en seçkin koruma birliğini simgeliyordu. Zırhlarındaki her bir düğmenin, her bir deri bağcığın incelikle işlenmiş olması, dönemin zanaatkarlarının nasıl bir baskı ve titizlikle çalıştığını gösteriyordu. Yapılan analizler, üretimin bir antik montaj hattı şeklinde işlediğini ortaya koydu. Farklı atölyeler ayakları, gövdeleri ve adım atarı ayrı ayrı üretiyor. Daha sonra bu parçalar birleştirilip boyanıyordu. Sadece bu lojistik başarı bizi bekleyen teknolojik anomalilerin yalnız başlangıcıydı. Arkeologlar kazılar sırasında askerlerin elinde tuttuğu gerçek savaş silahlarına rastladılar. 10 binlerce bronz kılıç, mızrak ucu ve ok. Düzgüsel şartlar altında 2200 yıl süresince nemli ve asidik bir toprakta kalan bronzun korozyona uğrayıp yeşil bir toza dönüşmesi gerekirdi. Sadece bu kılıçlar aydınlıkla çıktığında hala ayna şeklinde parlıyordu. Hatta bir arkeolog kazara kılıçlardan birine dokunduğunda elini kesecek kadar keskin olduklarını fark etti. Dünyanın en iyi laboratuvarlarında yapılan spektrometre analizleri inanılmaz bir gerçeği ortaya koydu. Kılıçların yüzeyi ince bir krom oksit tabakasıyla kaplıydı. Bu, bugün bildiğimiz adıyla kromlama teknolojisidir. Metalin paslanmasını önleyen bu kimyasal süreç, modern dünyada ilk kez 1924'te Almanya'da ve 1950'lerde Amerika'da patentlenmiştir. Bronz çağında yaşayan bir uygarlığın 20. yüzyılın kimya bilgisini nasıl kullandığı sorusu hala bilimin en büyük muammalarından biridir. Bu durumun tesadüf bulunduğunu korumak için çaba sarf eden toprak yapısı teorileri aynı topraktaki diğer bronz parçaların çürümüş olmasıyla çökmüştür. Qin Shi Huang'ın simyacıları bu koruma işlemini bilgili ve sistematik olarak yapmıştı.
Endüstriyel standartlaşma, birbiriyle değişebilir parçalar. Teknolojik şok yalnız kimyayla sınırlı değildi. Bulunan arbaletler sürecinin en gelişmiş savaş makineleriydi. Sadece mühendisleri hayrete düşüren şey tetik mekanizmalarının standartlaşmış olmasıydı. Bir arbaletin tetiği bozulduğunda başka bir arbaletten alınan parça oraya mükemmel bir halde uyuyordu. Bu Samuel Colt'un 19. yüzyılda modern endüstri için devrim sayılan birbiriyle değiştirilebilir parça kavramının Menökeyeküs yüzyılda Çin'de kullanıldığını kanıtlıyordu. Her bir ok ucu aerodinamik açıdan zırh delmek için mükemmel bir üçgen formda üretilmişti. Bu bir ritüel gömütü değil, her an harekete geçmeye hazır yüksek teknolojili bir cephanelikti. Biz bugün terakotta ordusunu toprağın gri rengiyle tanısak da aslında onlar ilk yapıldıklarında göz alıcı renklerle boyanmışlardı. Ancak 1999 senesinde yapılan kazılarda bir trajedi yaşandı. Yer altındaki nemli ortamdan çıkan askerler kuru havayla temas ettikleri anda üzerlerindeki boyalar 15 saniye içinde çatlayıp dökülmeye başladı. Tarih, arkeologların gözleri önünde toz olup uçuyordu. Bu kısa sürede alınan numuneler üzerinde meydana getirilen araştırmalar, boyaların içeriğindeki bir gizemi daha açığa çıkardı. Kırmızı için cıva sülfür, zincifre, yeşil için malahit benzer biçimde doğal mineraller kullanılmıştı. Sadece zenginlerin ve subayların giysilerinde kullanılan mor pigmenti doğada bulunmuyordu. Kimyacıların Çin moru, Baju Si Utyo Oğlu 6 adını verdiği bu pigment tamamen sentetikti. Bu rengi elde etmek için baryum, bakır ve kuvars minerallerinin 900 ila 1100 santigrat aşama arasında çok kırılgan bir dengede ısıtılması gerekiyordu. 1100 derecenin üzerine çıkıldığında karışım camsı bir atığa dönüşüyor, 900 derecenin altına inildiğinde ise mavi oluyordu. Bu dereceyi binlerce heykel için sabit tutabilmek, sanayi devrimi sonrası çelik üretimindeki fırın teknolojisine sahip olmayı gerektirir. Çinli simyacılar modern kimyayı binlerce yıl önce yakalamışlardı. Bu hipergerçekçi heykellerin sanatla alakalı kökeni de büyük bir tartışma konusudur. Çünkü Çin sanatında o döneme kadar böyle bir gerçekçilik yoktu. Sanat daha çok sembolik ve soyuttu. Viyana'dan Profesör Lucas Nickel benzer biçimde uzmanlar bu ani gelişimi antik Yunan etkisine bağlamaktadır. Büyük İskender'in orduları Hindistan sınırına kadar ulaşmıştı ve Helenistik sanat biçimi Asya'nın içlerine sızıyordu. Terakotta ordusunun inşa edildiği yıllarda Yunan heykeltıraşların ya da onların öğrencilerinin Çin'e ulaşmış olması ve yerli ustalara anatomi ve gerçekçilik dersi vermiş olması güçlü bir ihtimaldir. Eğer bu teori doğruysa, Terakotta ordusu sadece Çin'in değil, Doğu ile Batı'nın tarihteki ilk büyük ortak projesidir. Ancak tüm bu anlatılanlar aslına bakarsak yalnız birer ön hazırlıktan ibarettir. 8.000 asker yalnız imparatorun asıl gömütünü korumak için dışarıya dikilmiş birer nöbetçidir. Qin Shi Huang'ın asıl olan mezarı bu askerlerin 1,5 kilometre uzağında 76 metre yüksekliğindeki devasa bir höyüğün altında dokunulmamış halde yatmaktadır. Peki, çağıl teknolojiye rağmen Çin neden bu gömütü açmıyor? Birinci sebep 1999'da yaşanan boya trajedisidir. İçerideki ipeklerin, yazıtların ve belki de imparatorun kendi bedeninin hava ile temas etmiş olduğu an yok olmasından korkulmaktadır. Ancak ikinci sebep çok daha korkutucudur. Tarihçi Surat Chian, gömütün içinde imparatorluğun tüm haritasının çizildiğini ve nehirlerin saf cıvadan yapıldığını, bu cıvanın mekanik sistemlerle sürekli akmış olduğunu yazmıştı. Senelerce bu bir efsaneleşmiş sanıldı. Fakat 2000'li yıllarda höyükten alınan toprak numunelerinde cıva oranının normalin yüzlerce kat üzerinde olduğu ve bu yoğunluğun haritadaki nehir yataklarını takip ettiği kanıtlandı. Mezarın içi bir tek paha biçilemez hazinelerle değil, aynı zamanda havaya karışan ölümcül cıva buğuyla doludur. Burası binlerce yıl önce kurulmuş kimyasal bir bombadır. İmparator ölümünden sonra bile davetsiz misafirlerini öldürecek bir sistem kurmuştur. Sonuç, bir medeniyetin yitik zirvesi. Terakotta ordusu, tarihin doğrusal ilerlediği tezini sarsan bir buluştur. Kromlama, sentetik kimya, endüstriyel standartlaşma ve ileri düzey metalürji.
Tüm bu bilgiler imparatorun ölümüyle beraber toprağa gömülmüş ve binlerce yıl boyunca unutulmuştur. Kim bilir Qin Shi Huang, dünyanın dört bir yanından gelen bilgeleri ve teknolojileri bir araya getirerek bir antik teknoloji üssü kurmuştu. Bugün hala Cıva nehirlerinin peşinde neyin saklandığını bilmiyoruz. Belki de o kapılar açıldığında bildiğimiz insanlık tarihini tamamen değiştirecek başka mucizelerle karşılaşacağız. Sessiz ordu hala bekliyor ve imparatorun sırlarını korumaya devam ediyor.